Merhaba değerli izleyiciler. Ömercan Talu YouTube kanalına hoş geldiniz. Tabii Erkan Bey de kendi YouTube kanalında yayınlar mı bilmediğim için böyle başladım. Tarih felsefecisi, araştırmacı, yazar Erkan Türükten'le beraberiz. Aynı zamanda artık siyasetçi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı adaylığınızdan beri. Şimdi de parti çalışmaları var tabii beraberinde. Siyasetçi sıfatını da artık burada değerlendirebiliriz. Aslında Tabii, siyasetin meslek olmaması gerekiyor ama evet, artık dile böyle alışık gelmiş yani siyasetçi. evet. Tamam Ama peki sizin yani, profilinizde yani kabul edelim. siyasetçi Peki. çok yok. Yani işte tarih felsefecisi olacak, işte araştırmacı olacak vesaire. Böyle siyasetçi profili çok az. Yani Yok. Evet. kişilerin kendi kurumsal meslekleri olabiliyor ama tabii biz sizlerle bugün siyaset değil, bambaşka bir konu üzerine yapacağız. Aslında benim kendi YouTube kanalımda başlattığım biraz gündem ötesi konulara yönelik. İnsanları şu gündemden biraz çıkarıp biraz zihinleri rahatlatmak veya daha da derine sürüklemek için değerlendirdiğimiz bir YouTube kanalı oldu orada. Yani Sizin de eski konulara gideceğiz. tabii. Sizin de ilk kitabınız burada Deccal Derin Devleti kitabında çok ciddi bir çalışma. Ben zaten ta Teşekkür 2019'da çıktığında okumuştum. Hakikaten derli toplu, güzel içerisinde çıkarımları olan bir kitaptı. Ve bunun üzerinden bazı sorularım olacak size. Karşılıklı bir sohbet havasında değerlendirmeye çalışacağız. Hadi inşallah. Teşekkürlerle tekrar başlayarak. Sağ olun. Şimdi bu kitabı tabii 2019'da yayınladım ilk defa Şira Yayınları'ndan. Ki Yıldıray Bey bu kitabı bastı. Teşekkür ederim. O zaman hakikaten çok emek sarf etmiştik. Yayıncı arıyorduk. Nihayet bulduk ve bastık ve bayağı da yani beğenildi, okundu ve konuşuldu da. Şimdi onun üzerinden tekrar eskiye döndüreceksin beni. Tekrar bir yorumlama yapacağız Aslında ama Erkan acaba Bey, tekrar komplo teorisyeni kimliğim ortaya çıkmış sizi Erkan Türkten'i afişe ediyoruz bu programda. Evet, afişe ediliyorum şu anda. Tamam peki. Ya şu anlamda şimdi ben tabii kendi YouTube kanalımda bu işi başlattığımda şunu planladım. Bu alanda ciddi araştırma yapan, ayakları yere basan, daha böyle makul, mantıklı çıkarımlarda bulunan çok az insan var. Evet. İşte bunlardan birisi de siz olduğunuz için, ki geçmişten beri zaten bir tanışıklığımız var o konuda. Böyle de kıymetli isimleri peş peşe çıkarmaya çalışıyorum. Onun dışında gündem programlarımızı zaten Anahtar TV üzerinden de devam ettiririz. Tabii espri olsun diye söyledim zaten. Mutlaka bu konular derin konular, tartışmamız gerekiyor. Es geçmememiz lazım. Hatta bu konuyu tekrar ele almamız bence de iyi oldu. Bir şeyleri aslında hatırlatmakta fayda. Şimdi siz bunu yayınladığınızda henüz ortada işte bir geçirdiğimiz bir Cavit süreci falan vardı. Mesela bunların hiçbiri yoktu falan. Ve bir sistem anlatmaya çalıştınız siz burada. O sistemin bugün ayak seslerini daha gümbürtülü şekilde duymaya başladık. İşte bugün de biraz aslında onu konuşmaya çalışacağız. Ve şöyle başlayalım. Mesela ben bunun kapak yazısını aldığımda ilk karşıma çıkan soru: insanoğlunu kim yarattı? Bunu önceki programlarda diğer arkadaşlarla da konuşmuştuk. Sizin bakış açınızı da çok beğendiğim için burada size de ayrıyetten sormak istedim. Hakikaten bu sorunun ardında nasıl bir hikaye var? Ya bu soruyu sormamın sebebi aslında özellikle daha önce komplo teorisiyle meşgul olmuş. Yani komplo teorisi diyoruz ama tırnak içerisinde insanların özellikle insanoğlunun yaratılışıyla ilgili bir takım yine teorileri ortaya koymalarıydı. Bunlardan bir tanesi işte David Icke özellikle son zamanlarda gündeme gelmişti. Bir de tabii Tanrıların Arabaları kitabı var biliyorsun yani. O da ayrı bir kitap. Bütün bunlar insanoğlunun uzaylı ırkı tarafından yaratıldığı tezi üzerinde şekilleniyordu. David Icke biraz daha onu şekillendirdi ve dedi ki ya tamam uzaylı ırkı diyoruz ama bir de sürüngen reptilyanlar var. Bunları da yabana atmayalım. O yüzden insan DNA'sı değiştirilmiş bir DNA'dır. Zaten Adem ve Havva'nın cennetten kovulma hikayesi bir DNA değişimi hikayesidir gibi şeyler söyledi. Ben de bu konuyu ele almak istedim aslında. Ve ardından da bu kitapta bu soruyu sordum. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Yani insanoğlu modifiye edilmiş olabilir mi? Şimdi bu yaratıcılık mevzusu özellikle çok keskin bir biçimde karşımıza çıkıyor. Nasıl? Birkaç kitap var. Yani burada da dile getirdim. Mesela Tanrı'nın Arabaları dedik. Erik Van Daniken. Ardından tabii bu onun haricinde de Sümer metinleri kim yazmıştı? Hikayeleri. Anunnaki yani bir önemli bir yazar vardı. Yine Zekeriya Yahudi. Evet, Sitchin. Sitchin'in kitabı da önemli bence bu konuda. Çünkü bu reptil meselesini aslında dolaylı olarak ele alıyor. Mesela Sümer mevzusunu işin içerisine ilk o katmıştır. Ve bu Sümer mevzusundan yola çıkarak Sitchin uzaylı bir ırk tarafından insanın modifiye edildiğini ortaya koymuştur. Şimdi bunlar boş çalışmalar değil bence.
Neden? Çünkü Enki-Enlil çatışması. Yine hep soy mücadelesi. Soy mücadelesi. Yani kutsal metinlerde de bakıyoruz. Hep soy mücadelesi. Sümer metinlerine bakıyoruz. Soy mücadelesi. Başka kaynaklarda yine aynı. Ama seçim de Yahudi olduğu için bu soy mücadelesi belki de o perspektiften ele alındığından dolayı Yahudi perspektifinden bakınca bir mantığa oturtuluyor. Ya onu köpürttü, başka bir kulvara çekti kendi inancıyla harmanlayarak. Ya da gerçekten böyle bir mücadele var. Yani Sümerlerde de var. Şimdi Sümer metinlerine baktın mı mutlaka bakmışsındır. Tabii. Sümer metinlerinde insanoğlunun yaratılışıyla ilgili gerçekten bir gizem var. Evet. Başka mitolojik metinlerde de var ama Sümer'de özellikle bir de Gılgamış'ı da ayrı tutalım. Gılgamış destanı da önemli çünkü orada da bir ölümsüzleşme çabasını görüyoruz. Ve burada işte Enlil dedik, Enki dedik ve diğerleri birkaç Ninmah var, birkaç tanrıça var. Bunların hepsi birbiriyle insanoğlunun yaratılışıyla ilgili tartışmaya giren tanrılar ve tanrıçalar. Evet. Yani şöyle bir tartışma orada vuku buluyor. Biz kendimize köle bir ırk yaratacağız. Evet. Bir varlık tipi yaratacağız ve bize benzeteceğiz. Şimdi bunu nasıl modifiye edelim? Bu tartışma sonucunda insanoğlu modifiye ediliyor. Birkaç deneme yapılıyor. Bu denemelerde tam verim alınamıyor ve bazı varlıklar eksik, kusurlu ortaya çıkıyor. Odun gibi oluyor, aklı yerinde olmuyor ama en sonunda tanrılar çok daha kusursuz bir varlığı meydana getiriyorlar. Ben sadece Sümer metinleri için söylemiyorum. Bu arada Kızılderili efsaneleri de gittiğimizde de aynı şeyi görebiliyoruz. Evet. Amerika'da yerli efsaneleri ki bunlar kaleme alınmış şu anda yani literatürde de var. Çok benzer noktalara temas ediyor. Demek ki burada insanın yaratılışıyla ilgili bir muamma var. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Yani mitoloji bize bunu söylüyor. Kur'an'da da bir tartışma var. Yani evet, Kur'an-ı Kerim'de de var. İşte Rab diye bahsettiğimiz varlıkla işte diğer o mecliste bulunan melekler ve şeytan arasında işte olan bir tartışma var neticede. Ve bu da yine insanın yaratılışı ve kıyaslaması üzerinden süregelen bir şey. Çok ilginç. Sizin bahsettiğiniz metinlerde, kaynaklarda da burada da her yerde insanın bu yaratılışı bir sorun, bir problem doğurmuş ve oradan bir soy mücadelesi başlamış. Bunu neye dayandırıyorsunuz Türk mesela? mitolojisinde de var. Evet. Mesela burada kitapta da söyledim. Onu neye dayandırıyorum? Şimdi Türk mitolojisinde de aynı şekilde ırk meydana gelirken yani Adem ortaya çıkarken şöyle oluyor. Aslında cennetten çıkan 9 kişi var. Yani Türk mitolojisine göre anlatıyorum. İslam'a göre ise bu sadece Adem ve Havva ile sembolize edilmiş. Yani Hazreti Adem, Hazreti Havva olarak karşımıza çıkıyor ama Türklerde ise bu cennetten 9 kişinin ya da 9 soyun çıktığıyla ilgili özellikle kaynak olarak var. Bu kitapta da zaten belirtmiştim. Şu anda sayfayı bulamıyorum ama buna göre şöyle bir Türk kozmolojisinde şöyle bir durum var. Demek ki İblis, orada tabii onların isimleri de farklı. Mesela İblis orada erlik. Ama birebir İblis'in yaptığı her şeyi yapıyor. Yani İslam müktesebatındaki. Erlik burada cennete giriyor ve cennette Adem ve Havva'ya müdahale ediyor. Adem ve Havva'ya müdahale ederken onların yapısını değiştirmeye çalışıyor ve hatta başarılı olduğu noktalar var. Mesela Türk mitolojisine göre erlik şeytanla özdeşleşmiştir. Neyi yaratmıştır? Domuz. Aslında Allah'ın yaratımı değildir Türk mitolojisine göre. Ya domuz şeytanın müdahalesiyle oluşturulmuş bir varlıktır. İslam'da da biz domuzun aslında yenmeyen, necis, iyi olmayan yani pislik olarak kabul edilen bir varlık olduğunu görüyoruz. Yani hayvanın kendisi değil de yenmesi anlamında bunu söylüyorum. Demek ki burada bir savaş olmuş. Bu savaş neticesinde şeytan Allah'a benzemeye çalışmış ve Allah'a benzemek için bir takım yaratma faaliyetlerine girmeye çalışmış. Benim anladığım kadarıyla. Bunu hatta İslam içerisinden de çıkarabiliriz. Çünkü şeytan yine burada iblis olarak geçiyor. Diyor ki yarattığını değiştireceğim. Bunu açık bir şekilde söylüyor. Aynı şeyler İncil'de de var. İnsan
Allah'ın yarattığı şekilde dünyaya mı indi? Yoksa modifiye edilerek şeytanın bir dokunuşuyla mı şu anda yaşamını Genetik olarak dünyada vesaire. sürdürüyor? Yani bu soruyu sormamız gerekiyor. Neden? Çünkü İncil'e de gidecek olursak burada Vahiy 12, 7, 9. Gökte cenk oldu. Mikail ve melekleri ejdere karşı savaşmak üzere yola çıktılar. Böylece ejder ve melekleriyle yani onun avanesiyle cenk ettiler diyor. Ejder yenildi. Böylece o ve melekleri avanesi gökten yerini kaybetti ve iblis ve şeytan olarak adlandırılan büyük ejder bütün dünyayı saptıran eski yılan yeryüzüne atıldı ve onun melekleri de onunla birlikte atıldılar. Şimdi İslam'da biz şöyle görüyoruz. İblis tek olarak indi. Yani bir mahiyeti yoktu. Fakat İncil'de gördüğümüz şey İblisin melek katından bir grupla birlikte aşağı indiğiydi. Bunu İncil'de çok açık bir Kendi şekilde görüyoruz. görevleriyle belki. Evet. Ama komple bütün soyu değil. Anladığım kadarıyla. Yandaşlarıyla birlikte. Yandaşlarıyla. Evet, yandaşlarıyla birlikte aşağı indiriliyor. Ama bu da hiç kolay olmuyor. Yani iblise git dendiğinde giden bir varlık değil. Savaşarak, kaybederek gidiyor. Kaybetmese, orada tutunsa devam edecek orada. Şeyde de Kur'an'da da diyor inin birbirinize düşman olarak. Düşman olarak diyor Kur'an-ı Kerim'de de. Demek ki buradan benim anladığım mevzu şu. Burada hatta erlik mevzusu ele almış. Bakın erlik gök katına çıkarak Tanrı'ya secde etmiş ve bağışlama dilemiştir. Yani erlik bir dönem bağışlama diliyor. Türk mitolojisine göre diyorum. Onun soyu bundan sonra gök katında çoğalmış ve kalabalık hale gelmiştir. Yani bir de şeytanın soyu var. Ve bu da gök katında çoğalıyor ve kalabalık hale geliyor. Türk mitolojisine göre anlatıyorum bunu. Ve erlik gök katında yaşamasını ve insanoğlunun gök katından yeryüzüne sürgün edilmesini bir türlü içine sindirememiş ve erlike karşı ani bir saldırı başlatmış, savaş açmıştır. Kim? Mangradişe erlikin gök katında yaşamasını sindirememiş, insanoğlunun gök katından yeryüzüne sürgün edilmesini bir türlü içine yine sindirememiş, Mangdaşire sindirememiş. Mangdaşire. Şimdi bu Mangdaşire melek Mikail'e tekabül ediyor. Yani ya bu insanı saptırdı. Sonra Tanrı'ya tekrar taptı. Secde etti. Ben vazgeçtim dedi. Ama insan gök katından yeryüzüne indi. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani bu artık göksel bir varlık olmamalı diyerek görüyoruz ki Mangdaşire erliğe tekrar savaş ilan ediyor. İşte melek Mikail konumunda o da. Evet. Ve onu da indiriyor oradan. Ve böylece dünyada bu savaş farklı bir şekilde devam ediyor. Şimdi hepsini... Yani gökyüzündeki savaş aslında yeryüzüne iniyor bu tarafta. Soylar savaşı. Soylar savaşı. Soylar savaşı. Niye istenmedik biz ya? Onu böyle doğrudan sorayım. Yani insanoğlu niye istenmedi? Ne oldu da kendilerine bir tehlike olarak mı gördüler de bir türlü bu iş çözülemedi ve bir soy mücadelesine kadar geldi olay? Şimdi burada Kur'an-ı Kerim bize açık olarak diyor ki ateş kökenli varlıklarla toprak kökenli varlıklar arasında keskin bir ayrılık oldu. Şeytan, iblis, aslında şeytan dediğimiz varlık cinlerin kötücül hali olarak nitelendirilebilir. Yani tekil bir varlık değildir şeytan. Tekil varlık olan iblistir. Kavmi var. Ama bizim söylemimizde artık yani şeytan iblisle denkleştirildiği için hani izleyenler de yadırgamayacaklardır. Zaman zaman şeytan diyoruz iblis yerine. Şimdi bu varlık kendisini üstün görüyor fıtraten. Ateşin üstün olduğunu, toprağın ise alçakta olduğunu söyleyerek daha yetkin olması gerektiğini, Tanrı katında daha makbul olması gerektiğini iddia ediyor. Bütün mesele buradan başlıyor. Ve açıkça Kur'an-ı Kerim'de bunun ırkçılık olduğunu görüyoruz aslında. Evet. İlk ırkçılık. İlk ırkçılık. Şeytanın da ilk ırkçı olduğunu görüyoruz. Evet. Ben bunu anlayamıyorum diyor. Niye insan bu kadar önemli ve değerli ki? Yani nesi var bunun? Ben bu kadar ibadet ettim. Bu kadar sana iyilik ettim. Allah'a diyor aslında bunu şeytan. Senin yanında yer aldım. Cennetin muhafızı oldum. Hazinedarı oldum. Fakat böyle bir varlığı yaratmanın manasını anlayamadım. Ne yapacak yani bu şimdi?
O da gizem mesela. O yani gerçi Sümer metinlerine baktığımızda insanın aslında işte İgigilerin yerine, ben onlara cinler diyorum. Cinler. Yerine köle bir ırk olarak yaratılmasıyla ilgili bir tablo var. Hatta oradaki şey de ilginç. Oradaki insanı yaratan varlıkla bizim Allah olarak bildiğimiz varlık da farklı olabilir mi acaba diye. Şimdi evet, orası da kritik bir orası nokta. da kritik bir nokta. Çünkü sanki oradaki tabloda şu var. Galakside bir takım ırklar var ve bunların yöneticilerinin bulunduğu bir meclis var. Burada bu meclisin başındaki kişi bir karar alıyor. Muhteşem bir yere geldin ama tehlikeli sulara giriyor. Çok tehlikeli sular. Zaten o yüzden en çok eleştiri de oradan geliyor. Şimdi evet, bir kadiri mutlakın, bir aşkın varlığından haberdarlar. Ama onlar bu galaksiyi, evreni kendi aralarında böyle bir yönetiyorlar. Bir konsey varmış Evet, gibi mi diyorsun? Çünkü şimdi Erkan Bey, benim çocukluğumdan beri, geçen programda da söyledim, kafama yatmıyor oradaki sahne. Yani her şeyden münezzeh olan bir varlığın kendi yarattıklarıyla bir tartışma içerisine girmesi veyahut kendi yarattıklarının onu görmesine rağmen bir itiraz, ki melekler de ilk başta itirazda bulunuyor. Evet, itiraz burada ediyorlar. İblisi konuşuyoruz sadece ama ilk itirazı melekler yapıyor aslında. Sonra işte Tanrı onlara belli şeyler gösteriyor ve inanıyorlar, iman ediyorlar. Şimdi buradaki sahne, bir kral var ve o kral meclisini toplamış, divan heyetini toplamış, bir varlık yaratacağından bahsediyor. Onlardan itiraz geliyor, bir kısmını ikna ediyor ve bir tanesi müstesna. Şimdi bu bana şey olarak çok mantıklı gelmiyor. Oradaki kişinin illa bizim bildiğimiz manada bir Allah olmasına gerek var mı? Diğer tartışma noktası var. Biz Allah'ın neden gökte oturan bir kral olarak düşünüyoruz ki? Gökte oturan kral İncil'in tasviridir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir tahtı olduğu söylenir, doğru. Ama bunu neden biz fiziki anlamda ele alalım? Hani Vahabiler bunu fiziki anlamda ele alıyor, doğru. Selefilerin önemli bir kısmı bunu fiziki olarak ele alıyor. Gerçekten Allah'ın bir tahtı olduğunu, orada oturduğunu, meleği alada, yani insan gibi oturduğunu iddia eden Selefiler var. Fakat ben bunu doğru ve anlamlı bulmuyorum. Kur'an-ı Kerim'de ona kalırsa Allah'ın ipinden de söz ediliyor. Allah'ın ipi mi var? Sımsıkı sarılın. Yani ip mi var normal gördüğümüz? Hayır, bunlar mecaz. Bir şeyi anlatmak maksadıyla metafor. Böyle baktığımızda bence işin derinliğine vakıf olacağız. Ama Kur'an-ı Kerim insanın derinliğine göre ayarlanabilecek bir kitaptır. Ya da şöyle açıklayayım daha doğrusu. Siz ondan ne beklerseniz onu alırsınız. Evet. Ne kadar kapasiteniz ölçüsünde. Siz eğer çok dünyevi bakarsanız bu olaylara, en yüzeysel bilgiyi alırsınız Kur'an-ı Kerim'den. Ha, yanlış olur mu? Senin bilgi seviyene göre böyle olması gerekiyordur. Doğrusu budur. Budur. Senin alman gereken bu olacağı için kınamıyorum. Ama sıkıntı şurada başlıyor. Siz bir şeyi kendi bilgi seviyenizde ifşa etmeye başladığınız andan itibaren veya söylemeye başladığınız andan itibaren zındık ilan edilebilirsiniz. Tabii. Dinden çıkarılabilirsiniz. Hatta şu an Suudi Arabistan'da olsak muhtemelen bu çekimi yapamıyorduk zaten yani. Suudi Arabistan'da mesela bizim bu konuşmamız suç. Tabii. Ve hatta dinden çıkmamıza vesile olurdu. Tabii. Bakın, şimdi benim buradan anladığım bir takım sırlar bazı insanlara verilmemeli. Çok ekstrem düşündüğümüzü de söylemiyorum bu arada bunları söylerken. Yani biz çok ekstrem düşünüyoruz veya öyle şeyler düşünüyoruz ki söyleyeceğiz ki yer yerinden oynayacak anlamında söylemiyorum. Kendimizi büyütmek amacıyla da söylemiyorum. Ama birilerinin zındık ilan etmesine sebep olacak şeyler varsa ve yer zemin uygun değilse hiç konuşmamak daha iyidir. Evet. Ama biz burada şimdi niye konuşuyoruz? Artık toplum bu konuları tartışmaya başladı ve başka bir noktaya doğru sevk ediliyor. Sizler bunları ilk tartıştığınız zamanlarda ben hatırlıyorum, bu kadar insanın ilgisini çeken konular değildi bunlar. Yani çok kısıtlı bir grup insan vardı. Şu an mesela çok popülerleşti ve insanlar işte o bilgi çağı mı dersiniz adına, ne derseniz deyin. Onunla beraber farklı metinleri de gördükçe, işte mitoloji, destanlar, efsaneler, kutsal metinler, hepsini böyle alt alta koydukça ilginç bir örüntü görüyorlar mesela ve orayı sorgulamaya, soruşturmaya başlıyorlar. Şimdi biz bunları niye zaten konuştuk, niye açtık biraz da? İnsanlar şimdi David Icke gibi yazarların kitaplarını okuyarak başka bir yöne sevk edildiği için belki de bu konuları açmaya mecbur kaldık.
farklı bir perspektiften bakmaya mecbur kaldık. Ben zaten bunun farklılık olsun veya David Icke'ı çürüteyim diye anlatmıyorum. Zaten ben böyle olduğunu düşünüyordum, böyle olduğunu varsayıyordum veya buna inanıyordum diyeyim. En azından insanları yönlendirmek açısından yanlış bir yere sevk etmeyeyim. Eğer öyle düşünüyorlarsa kendi görüşüm olarak beyan edeyim. Bu bakımdan insanlar buralara gitmesin diye şimdi bunun açılması gerektiğini, tartışılması gerektiğini ortaya koymaya başladım. Nitekim çok da insan ya David Icke'ın dedikleri doğru, hatta Kur'an-ı Kerim'i bile reptilyanlar yazdırmış. Çünkü David Icke'a göre öyle. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i reptilyanlar yazdırdı diyor David Icke. Şimdi bu bakış açısı temellenmişse insanların önemli bir kısmında ve David Icke'ın peşinden gidilmişse bizim de bu konuyu açmamız artık elzem olduğu için ben bunları konuşuyorum. Evet. Yani yoksa konuşacak halimiz yoktu. Şimdi konsey meselesine gelelim. Çok önemli bir meseledir konsey meselesi. Hı hı. Şimdi Allahu Teala kendisinden sürekli biz diye bahsediyor, ben diye bahsetmiyor. Bu bizin İslam içerisindeki meali her zaman şu olmuş. Allah kendisinden biz diye bahsederken melekleri de işin içerisine katarak söylüyor. Hı hı. Yani sadece kendisi değil, sistemi içerisine katarak söylüyor. Bazıları ise Cenab-ı Allah'ın mütevazılıktan bunu söylediğini söylemiş bazıları. Hı hı. Ben tabii buna katılmıyorum. Yani Allah'ın mütevazı olmasına gerek yok. O Allah zaten. Tabii. Ya Allah zaten yani, bir şeyle kıyaslayamazsın. Ve biz zaten köleyiz. Tabii. Yani kul demek köle demektir. Yani Allah'ın kölesiyiz. Yani öyle bir şeyin olması mümkün değil. Allah ondan başkasına kulluk etmeyin demesindeki aslında sır da o. Yani hiçbir kendi üstünüzde merci kabul etmeyin. Hiç size tahakkümde bulunacak hiçbir kişi ya da gruba şey yapmayın. Sadece siz Allah'ın kölesisiniz diyor. Bu kadar. Net. İşte tefsirciler burada bu konuyu çok açmamış. Şimdi bu bize gittiğimizde sizin dediğiniz şey anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Hı hı. Bizi biraz daha açtığımızda. O zaman biz Allah dediğimizde gökte oturan bir kral mı anlayacağız? İncil'in anlattığı gibi. Yoksa aslında ondan çok daha bağımsız, her yerde hazır ve nazır bir sistemi de yani sünnetullah'ı da barındıran bir yapı varlık mı anlayacağız? Demek istiyorum ki Allah'ı da sanki insanmış gibi bir şahıs, bir yerde oturan bir kral olarak düşünmek temel seviyede bir düşüncedir. İtiraz etmiyorum. Bunu düşünenleri kınamıyorum. Ama temel seviyede bir düşüncedir. Onun haricinde bize Kur'an-ı Kerim'in tanımladığı Allah herhangi bir yerde aslında olmayan, her yerde olan, evet, her şekilde var olan, yakınımızda olan, uzak bir yerde olmayan, sınırsız, sonsuz bir güç ve kudrete sahip, evet, belirli bir mekanda var olmayan, mekandan ve zamandan münezzeh, hatta varlık dediğimiz anda bile onu idrak şuurundan uzaklaşacağımız bir şey diyelim o zaman. Yani. Buna aşkın varlık. Evet, aşkın varlık. Çünkü daha tanımlayamıyorsun. Çünkü yani varlık dersen, çünkü varlık dediğin şey zaten bir yaratıcıdan çıkmış. Evet. Varlık da onu tanımlayamıyor. Evet. Bir yaratıcı. Ya ve bu yaratıcı asla İncil'deki bir yaratıcı değil, Kur'an-ı Kerim'deki yaratıcı aslında. Şeyde de eski ayette de benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Orada da işte insanlarla güreşen, işte şöyle olan böyle olan çok acayip bir Rab, daha doğrusu. Rab. Eski ayette ikiye ayrılıyor. İşte Yehve bunlardan bir tanesi. Yani Elohim de diğeri. Elohim çoğuldur. Yani Elohim aslında ilahlardır. Bak burada da sistematik yine bir ayrım var. Bak şimdi. El sözcüğü ilah anlamındadır. Hı hı. Babil diyoruz ya, yani bab kapı, evet, el ilah kapısı. Babel. Evet, ilah kapısı. Tanrı kapısıdır o. El takısının çoğulu Elohim'dir. Hı. Bu Elohim üzerinden Allah da işte böyle düşünülebilir mi diye soranlar olmuş zamanda. Anlıyoruz ki burada bir melekler sistemi mi var acaba? Yani bunu sormaya gidiyoruz. Başka bir şey var, bunu anlıyoruz. Çünkü Tevrat ikiye ayırmış. Elohim ve Yehve. Evet.
Yahve bambaşka bir şey, Elohim bambaşka bir şey. Ama İslam'da böyle bir ayrım yok. İslam'da sadece mecaz olarak şöyle bir şey olmuş. Az önce de ifade ettik. Tahta oturan yaratıcı ile her yerde hazır ve nazır, mekandan münezzeh yaratıcı arasında bir fark var. Şurada Ama görüyor İslam'da musunuz? bir yerde yaratıcı tahta oturuyor. Enteresan olan konu bu zaten. Bir yerde de aynı Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki o zamandan ve mekandan münezzeh, her yerde her zaman var olan bir yaratıcı. Yani bir yaratıcı o. Hiçbir yerde oturmuyor. Bunu anlıyoruz diğer ayetlerden de. Ama bir ayete bakıyoruz, bir yerde de oturuyor. Evet. Şimdi orada oturan Allah ile zamandan mekandan münezzeh Allah aynı Allah mı diye sorduğumuz zaman çelişki var mı burada? Benzer bir soru daha Evet. sorayım o zaman. Mesela orada da görüyor musunuz? Allah kavramıyla Rab kavramı arasında. Çünkü burada çok bariz benim hep söylediğim bir örnek var. Yusuf'un zindan arkadaşı. Giderken diyor ki arkadaşına bana Rabbine beni hatırlat. Yani o kişinin Rabbi Firavun'a, efendisine. Rab aslında efendi demek. Eğitmen efendi. Eğitmen Doğru. Efendi. Doğru. Şimdi mesela orada kullandığı, tabii biz meallerde, çevirilerde efendi olarak vesaire görüyoruz bunu ama orijinalde Rab aslında. Rab. Rabbine beni hatırlat Evet. diyor. Şimdi öyle baktığımızda Kur'an'da başka yerlerde de Rab geçiyor, Allah geçiyor. Burada da bir farklılık görüyor musunuz mesela? Şimdi bu da yine tartışılabilir bir konu. Ben Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen mesela Allah dendiği zaman her zaman burada az önce de ifade ettim, yani tahta oturan bir yaratıcıdan bahsedilmiyor. İşte bunu nereden anlıyoruz? Az önce de ifade ettik. Yani mecaz çok kullanılmış ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sanki birbiriyle çelişiyormuş gibi gözükmesinden anlıyoruz. Çelişmiyor. İki düzlem var. Evet. Bunlardan bir tanesi senin bilgi düzeyine göre hangisini alman gerekliyse onu alıyorsun. İkincisi aslında bir de konsey diyebileceğimiz bir yapıyı görüyoruz burada. Evet. Yani ve burada melekler yapısını gördüğümüz andan itibaren onların Allah'ın temsilcisi olarak iş tuttuğunu görüyoruz. Meleği aladan mı? Meleği ala. O yüzden de zaten biz kelimesi, biz nitelendirilmesi çoğu tefsirci bakımından da önemli kısmı, çoğu demeyelim, önemli bir kısmı tarafından da zaten melekler olarak, yani sadece Allah değil, bir de yanında melekler olarak düşünülmüş. Bunu düşünmemiz çok aykırı değil. Evet. Yani bazı insanlara çok aykırı gelebilir bu. Aslında imanın özüne dokunan bir tablo yok burada. Biz böyle düşündüğümüzde. Elbette ki yok. Fakat çok radikal bir biçimde düşünen insanlar maalesef sizi bunu düşündüğünüz andan itibaren dinden çıkarmaya çalışıyorlar. Ya böyle bir Hemen şey mi olur? tekrar ediyor. Hani mesela Vahabilerde de vardır o, hemen ya böyle şey düşünemezsin, böyle olmaz diye. Ama belki de bunu konuşmanın zamanı geldi. Evet. Ya bunu açıklıkla konuşalım ki insanlar az önce de gördüğümüz gibi tanrıların arabaları Erik Van Daniken veya Zekeriya Sitchin veya David Icke'ın Tabii kitaplarına hepsini doğru kabul edelim demiyoruz tabii. Yani kapılıp, ama bir düşünelim evet, yani bakalım. kapılıp tamamen Tabii. ya ne Allah'ı bizi uzaylılar yarattı demesinler. Ha bunu demesinler diye de ben anlatmıyorum. Zaten Kur'an-ı Kerim'den çıkardığımız şey, o meleği ala var zaten orada. Yani çıkardığımız şey o. Biz Hatta bunu şey demiyorum. Meleği aladan mı oldun diyor. evet, Üstünlerden mi oldun? üstünlerden mi oldun Tabii. diyor. Zorlama bir şey yapmıyoruz burada. Zaten var. O yüzden de aydınlatmaya çalışıyoruz sadece. Evet. Burada o zaman şuraya da geçelim. Şimdi Deccali sisteme yavaş yavaş geleceğim. Deccal bu işin neresinde kalıyor vesaire diyor ama arada bir kısaca yorumlamanızı istediğim bir soru var. Yecüc Mecüc. Yecüc Mecüc'ü burada nereye oturtacağız biz? Yani niye böyle bir varlık var, gizlenmiş, Zülkarneyn tarafından engellenmiş, zamanı gelince tekrar çıkacak denilmiş vesaire. Buradaki amaç nedir? Şimdi Mantık Türk nedir? mitolojisinde de var Yecüc ve Mecüc. Albus ve Şulbus Gog olarak. Magog var yine Evet. şeyde. Gog ve Magog var. Biliyorsun Hindu metinlerinde de var bu. Koka vi Koka diye geçer.
her yerde var. Ne anlama geliyor bu? Acaba insan elinden çıkma varlıklar mı? İnsan dışı varlıklar mı? Modifiye edilmiş varlıklar mı? Biz programa giriş yaparken şunu söyledik. Acaba bu insanoğlu iblisin müdahalesiyle genetik bir modifikasyona uğradı mı? Değişime uğradı mı? Bunu sorduk. Bu ihtimalin yüksek olduğunu, hatta Nuh tufanının bundan dolayı ortaya çıktığını hatırlatmak gerekiyor. İnsanın fıtratına bir müdahale gelmiş. Bu müdahale sonucunda insan genetiğini değiştirerek, benim anladığım bu, maalesef farklı bir yapıya kavuşmuş. Hatta bazı hayvanlar kökten değişmiş. Bugünlerde de Time dergisinde bir kurt kapağı var biliyorsun. Evet. O kurt da nesli tükenmiş 12 bin yıl herhalde. Evet. Değil mi? Nesli tükenmiş bir kurt yeni DNA dizilimiyle tekrar karşımıza çıkartılıyor. Tam bozkurt, tam ulu kurt olarak çevrilebilir. Ulu kurt. Şunu anlıyoruz. Demek ki bugünkü teknolojiyle baktığımızda eskiden insanların elinden çıkma bazı varlıklar, tepegözler de dahil olmak üzere fantastik varlıklar değil. Belki de o dönemin teknolojisiyle karşımıza çıkmış, çıkartılmış ve belli bir dönem sonra hayal ürünü olarak kabul edilmiş varlıklar. Örneğin Deccal konusuna değindiğimizde ben mesela Timur kelimesine gitmek istiyorum. Mesela Timur kelimesi demirden gelir. Evet. Ve demirin Türk mitolojisinde çok önemli bir yeri vardı. Ve hatta Temur diye bir tengri de düşünebiliriz. Bu cehennemle alakalı bir varlık. Dingir, demir, Temur hepsini bir araya alalım. Öyle tasvir ediliyor ki akacak kanı yok, çıkacak canı yok. Yani demirden bir varlık. Akacak kanı yok, çıkacak canı yok. Ama güçlü bir varlık. Ne anlıyorsun? Yani akacak kanı yok, çıkacak da canı yok. Ama hareket halinde. Ben robotu anlıyorum. Ya direkt söylerken aklıma şey geldi. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filminde bir başlangıçta bir sahne vardır ya. İşte insanlar bunları zamanla işte unutmaya başladı. Bunlar işte efsaneler, mitler, efsaneler şunlara falan dönüştü ve en son gerçek olan unutulmaya başlandı falan gibi böyle bir sahne var. Şimdi hakikaten bir eğer kesim varsa ki ben bunu mesela Nuh tufanına daha çok bağlarım. Orada bir şey var, kesinti var. Yani bir tufan olmuş, her şey yerle bir olmuş, bir miktar soy kurtulabilmiş vesaire. Öncesine dair şeyler yazılı falan değil, sadece sözlü kalmış olabilir artık. Yazıda Eğer yasaklanmış yalnız, tabii. bunu unutma. Ha bir de o var. Bir de o Mesela Traklarda yazı tamamen yasaktır. Evet. Çok önemli kişiler, rahipler ancak yazıyı kullanabilir. Böyle birkaç medeniyet var yazının yasaklandığı. Çünkü yazı bazı medeniyetler tarafından lanetli de kabul edilmiş. Şimdi her şey yazıyla başlıyor. Unutma, teknoloji de aslında yazıyla başlar. Tabii. Bu bakımdan eğer bir kıyamet teknolojisi sonucu gerçekleştiyse belki de yazı artık yani her şeyin başladığı yer olarak düşünüldüğü için ya yeter kardeşim bunun yüzünden helak olduk zaten. Yazmasın kimse hiçbir şey. Bu teknoloji gelişmesin tekrar o felaketi yaşamayalım diye lanetlendi. Bak bunu da düşünebiliriz. Şimdi burada Kürşat arkadaşımız var kameranın arkasında. Onunla konuşurken demişti ki abi bu teknoloji bize fazla yani. Biz bir bebek gibiyiz. Elimizde de bir bıçak var sanki. Ve bunun fazlalığı bize zarar verebilir. İşte böyle düşündüğümüzde biz bu teknoloji sonucunda helak olursak o zaman birisi bir dakika abi şu matematik teoremini tekrar bir ele alayım. Şu atomu parçalamayı tekrar yazayım dediği andan itibaren birisi diyecek ki yeter lan artık. Zaten medeniyet bitti. Tabii. Şurada yani değil mi? Şimdi benim anladığım burada eskiden gördüğümüz yasaklar anlamsız gelebiliyor bize şimdi. Ama bir de belki sadece elitlere mahsus bir teknoloji de varsa bir de bu yönüyle de düşünelim. Bu yasakların anlamı daha belirgin hale geliyor. Demek ki belli bir elit zümre teknolojiyi yönlendirmeye çalışmış da olabilir. Ve diğerlerine bu yüzden bu yasaklanmış da olabilir. Sonrasında da avama bu iş kalınca
işte bugünkü medeniyeti yaşıyoruz avama kalınca. Şimdi teknoloji eğer geçmiş çağlarda varsa muhtemelen bu teknolojiyi koruyan bir din vardı. Veya avama açılmamasını sağlayan bir tarikat vardı. Rahipler sistemi vardı. Ben böyle bakıyorum. Ne zaman ki bu iş avamlaştı, ayağa düştü, o zaman işte insanoğlu kendi sonunu kendi ürettikleriyle getirmeye başladı. Teknolojinin belki de denetlendiği, sıkı bir biçimde denetlendiği ve avama ulaşmaması için katı kuralların konulduğu bir dönem vardı. Bu da olabilir. Ve şimdi gördüğümüz kadarıyla artık bugün bu kurallar ortadan kalktığı için maalesef yapay zekanın bizi ne zaman yok edeceğini düşünüyoruz. Yani Tabii. kendi sonumuzu getirecek varlığı kendimiz ürettik. Aslında kendi hiçbir sınır yok. sanki. Evet, kendi deccalimiz. Yani bu sadece şimdi biz burada oturduğumuz yerden tamam yazılımcı değiliz, bir mühendis değiliz vesaire ama sevgili Can bunu Elon Musk söyledi aynen, zaten. bunu yapanlar söylüyor. Yani Elon Musk ilk başta uyarısını yaptı. Hatırlıyorum. Hatta Evet. birkaç defa yaptı. Evet. Ardından yapay zekayı üreten ilk ekipten olan bir mühendisin bir açıklaması geldi. Hatta ona sordular işte bilinçli mi şu an falan. Henüz dedi öz bilinci yok ama kazanacak falan böyle. Ve ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz dedi. Yani bunu üreten kişi bunu söyledi. Biz tamam mühendis değiliz anlamıyoruz şudur budur ama işin içinde olanlar da bunu söylemeye başlayınca olay başka bir yere gidiyor artık. Ve değerli izleyicilerimize dikkat etsin. İlk başta işte bu ChatGPT gibi uygulamaların yapay zeka destekli sohbet chatbotların vesaire çıktığında bunlar arasındaki yeni sürümlerin çıkış süresi daha uzun. İşte bir sene, 1,5 sene falandı. Şimdi dikkat edin 3-5 ayda bir yeni sürüm geliyor. Yakında 5 günde bir gelecek. Muhtemelen. Çünkü katlayarak bir algoritmik bir şey olarak düşündüğümüzde katlayarak sanki ilerleyen bir Yani şey var. eskiden bir 10 yıllık iş yani dediğimiz şey şimdi 1 yıllık iş. Evet. Yani 10 yılda ancak bu iş yapılabilir dediğin şey şimdi 1 yıllık iş. Ki Ve bu belki de işin avama açılmış hali. belki de öyle bir zamana geleceğiz ki yani bu 1 yıllık dediğimiz işte 1 günlük işe dönecek. Evet. Ve eskiden böyle bir 10 tasvir yıllık de vardı. Nerede geçiyordu o? Böyle bir şey de vardı. Deccal'in yapacağı işlerle ilgili böyle bir tasvir vardı işte. Yani o zaman kavramının da değişmesi, dönüşmesi tam ben de unuttum ama böyle bir tasvir bir vardı. yıl bir gün gibi olacak Evet, vesaire aynen gibi böyle öyle. bir şey vardı. Aynen öyle. Zamanın kısılacağı ile ilgili. Demek ki Deccal'i düşündüğümüzde yapay zekayı da düşünmemiz lazım. Aman abi ne yaptınız şimdi yapay zekayı da suçlu ilan ettiniz demesinler. Elon Musk biliyorsun Kuzey Kore'den daha tehlikeli demişti yapay zeka için. Bu şu anlamada gelmiyor. Yani biz yapay zekayı kullanmayacağız, teknolojiden istifade etmeyeceğiz. Hayır bunu söylemiyoruz. Ama olası yan etkileri ve tehlikelerini konuşmamız gerekiyor. Bu engellenmiyor şu an. Yani bu işin artık ucu tamamen açıldı. Hele Çin'in bu olaya devreye girmesiyle beraber Çin'in zaten herhangi bir uluslararası ayağında kural falan taktığı yok. Bu iş bambaşka bir noktaya gidiyor. Hatta buradan dijital kelimesine de gelelim bak. Dijital. Yani o zaten Deccal, dijital. Yani hepsini. Bir tek burada tabii şey kaldı. Deccal, dijital evet doğru. Aralarında çok derin bir bağ var. Yani en azından fonetik olarak. Fakat onun dışında bir de biliyorsun yani kıyamet öncesinde çıkacak bir varlık daha var. Evet. Dabbe. Evet. Dabbetül arz. Dabbetül arz. Bir tek dabbe konusunda biraz daha şüphelerimiz var. Ne olacak? Bu da yapay zeka olabilir mi? Başka bir yapay zeka. Çünkü o da veri analizi yapacak ve sanki sen kafirsin, sen Müslümansın ayrımı yapıyor ya. Yani bunu çok kolaylıkla yapabiliyor. Sen çiftlisin, sen değilsin. Yani aynen. Sen aşı olmuşsun. Şu programdan sonra Hollywood gelip senaryo falan isteyebilir sizden. Yani öyle bir sahne var ki. Yani sen çiftlisin, sen değilsin. Tabii. Sen bak bunları savunmuşsun, sen savunmamışsın. İncil'deydi galiba. Ona sahip olmayan diyor, o rakama sahip olmayan ne bir şey satın alabilecek. Eyvah 666'ya geldi. 666 kod. Yani sizi aslında orada bir belki vatandaşlık numarası gibi de düşünebiliriz. Farklı şeyler de tabii siz bu konular üzerine daha araştırma yaptınız. O rakama sahip olmayan ne bir şey satın alabilecek ne dijital para. Dijital para. Bu kadar basit. Yani dijital para çağına artık girdik. Bunlar gizli saklı şeyler değil. Devletler açıklıyor artık. Ve o rakam 666 olarak. O ilginç işte. Yani ve onun rakamı 666'dır. Şimdi 6 proton, 6 nötron, 6 elektron. Ya
Ne bu? Karbon. Hmm. Bak şimdi. Karbon ayak izine vermeyeyim de. Karbonda 3 tane altı var ama. Evet. Doğru. Atomunda. 666 dediğimizde karbon sistemiyle ilgili bir yasak geleceğini de görüyoruz. Yani bununla dijital parayı birleştirdiğin zaman işte yeşilci politikalar mı olacak acaba? Tabii. Düşün. Ya zaten yakında şey demeye başladı. Hatta demişlerdir belki. Nakit paraları kaldırıyoruz çünkü işte bunlar virüs yayıyorlar, işte elden ele dolaşıyor vesaire vesaire gibi birçok şey. Zaten dijital parayı savunanların en öne sürdükleri argüman şu: kara parayı ortadan yok edeceğiz. Yok ya. Dijital paraya geçelim. 10 yıl sonra bir program daha yapalım. Dijital paraya geçmiş olalım. Kara para bitmiş olacak mı Kara olmayacak? paranın kaynağı devletlerdir. Kara parayı dünyada sürenler devletlerdir. Yani devletin içerisinde mutlaka bir mafya grubu olur kardeşim. Her devlette olur. İster istemez. Ben olsun diye söylemiyorum. Devlet istediği kadar mücadele etsin. Mutlaka belli kıyıda, köşede bu işleri yapan bir grup kalır. Kara para, rüşvet, yolsuzluk dediğimiz yer en üst seviyede olur. Altta yapılanlar zaten önemli değildir. Kasa üstten boşaltılır, alttan değil. O bakımdan üste bu sistemi getirenler çalmaya devam edecekse devam edecek zaten. Onların algoritmasını ona göre ayarlayacaklar. Yani onlar bu işlerden muaf olacaklar. Ama biz şöyle olacağız. Sen uslu durmadın, cezalısın. Bu ay maaşının yarısını bloke ediyoruz. Aynen öyle. Anlayacak. Ama böyle bir durum da olacak. Yani siz dijital paraya geçtiğiniz andan itibaren şimdi nakitte bir özgürlüğünüz var. Şu anki para sistemi de berbat olmasına Sen rağmen. bilgisayar oyunlarını seviyor musun? Her Türk genci gibi. Tamam, sana diyecek ki senin paranın yarısıyla sadece bilgisayar oyunu satın alabilirsin. Bu kadar. Veya şunu İstediğin satın kadar alamazsın, git şunu al işte. alamazsın. Aynen Veya öyle. sadece şu gıda malzemelerini alabilirsin Aynen bu ay. öyle. Bunu tabii bir cezalandırma sistemi üzerinden uygulayacaklar. Tabii bizim şu anki para sistemini savunacak halimiz yok. Yani şu anki nakit sistemi de berbat sistem ama ehvenişer kalıyor yani bu dijital para sistemine göre. Evet. Diyelim ve son başlığımıza geçeyim. Tabii bu konular daha çok su götürür konular ama bir de Davut Peygamber, Hazreti Süleyman Mehdi var. iddiaları, Davud'un kılıcı iddiaları vesaire. Mesela benim aklıma hep şu gelmiştir önceden beri. Öyle bir anlatım var ki Mehdi inancı olan insanlarda. Ya ben Mehdi konusuna böyle şiddetle karşı veya şiddetle savunan birisi değilim. Yani çok neticede Olabilir net de, kanıtlı, olmayabilir de olmayabilir de diyorsun, gibi bir evet. tablodayım ama sanki öyle bir anlatım var ki bütün insanlık bu sistemin içinde bir köle gibi hapsolmuş ve bunu yıkacak olan kişi, işte o Davut peygamberden bahsedilir, onun kılıcından bahsedilir ki o da işte İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda. Bunu gelecek işte sistemi yok edecek bir Mehdi ve işte Davud'un kılıcıyla Deccal'i yok edecek. Eğer böyle bir şey varsa günümüz şartlarında veya önümüzdeki 50 yıl... O zaman ilk gideceği yer Topkapı Sarayı mı? Kılıç almaya mı gidecek? Yok, ben çok farklı düşünüyorum. Davut peygamberin kılıcının kitabesinde hala sırrı çözülememiş bazı semboller, imgeler var. Ben diyorum ki eğer böyle bir inanış varsa, eğer böyle bir şey olacaksa arkadaş bunun bu Mehdi dediğimiz kişinin kesinlikle bir hacker, bir yazılım mühendisi olması lazım. Yani bunun başka bir açıklaması yok. O sistemi, bütün insanlığın dijital sisteme geçtiği bir tabloyu ele aldığımızda, orada insanların köle olarak hapsolduğu bir şeyde, eğer böyle bir şey varsa bir hacker, yazılım mühendisi gibi birisi bir şey keşfedecek orada. Ne o gibi diyorsun? Ve şöyle diyorum. Yani Matrix'teki Neo'ya tabii biraz benziyor. Evet. Ben bunu mesela bazı yazılımcı arkadaşlarla da konuştum. Dedim ki bir yazılım sistemi düşün. Bu belli bir amaca hizmet ediyor. Bunu tam tersine çevirmek için bir satırlık kod yeterli olabilir mi dedim mesela. Çoğu dedi ki evet dedi, birçok durumda yeterli olabilir. Yani sistemde kararsızlıklara sebebiyet verebilir ama tam tersine çevirebilir amacı. İşte öyle bir tablo tahayyül ediyorum. Tabii bunlar işin fantastik kısımları. Yani bir deccali sistem var. İnsanlığın aleyhine işleyen bir sistem ve burada eğer Mehdi dediğimiz kişi olacaksa o kodu keşfedecek ve bir satır kodla belki de bütün o deccali sistemi insanlığın lehine çevirecek bu sefer. Çünkü o sistem artık robotlaşmış, hiçbir şeyde insanın üretimine ihtiyaç olmayan bir sistem. Ve yine izleyicilerimiz dikkat etsin, Mehdi anlatımlarında ne var? Bütün insanlık refah içinde olacak.
insanlar o kadar bolluk içinde olacak ki her şey gıda maddeleri vesaire o kadar rahatlıkla elde edilebilecek ki Aslında kimse bugün de gidip elde ikincisini ediliyor. almak istemeyecek. İhtiyacından fazlasını almayacak. Şöyle- Hatta ihtiyacından fazlasını almak isteyenler ayıplanacak. Ayıplanacak. Aslında bugün de elde ediliyor. Yani bugün şu anda ulaştığımız refah seviyesi yadsınamaz bir seviyedir. Tabii. Fakirlik anlayışı da çok değişti. Yani mesela şimdi telefonu olan bir adam zengin değil şu an. Evet. Hala fakir. Ama telefon kullanıyorsun. Çıkar telefonu. Veya evet çıkar telefonunu gibi. Ama mesela yani istediğin meyveye, sebzeye ulaşabiliyor musun? Ulaşıyorsun. Yiyebiliyor musun? Yiyebiliyorsun. Marketlere geliyor. Zaten bugün her şeyi kullan at mantığıyla tüketiyorsun. Yani şu an refah seviyesine baktığımızda eski anlayışla mukayese bile edilemez. Tabii. Fakirlik anlayışı eski anlayışla mukayese bile edilemez. Ben eskiden yani çocukken hatırladığımı söyleyeyim. Şöyle bir hikaye dolanırdı. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde hatırlıyorum o zaman 8 yaşındayken. İsveç'te insanlar bir televizyon alıyormuş. Televizyon bozulunca tamirciye götürmüyorlarmış, atıyorlarmış. Sene 1988. Ben bu hikayeyi dinliyordum. Bana garip geliyordu. Ya nasıl olur? Zenginlik alameti canım. Saat alıyorlarmış. Saatleri bozulunca çöpe atıyorlarmış. Tamirciye Tamire götürmüyorlarmış. Ve muhteşem bir refah seviyesi aklıma geliyordu. Ya ne kadar mükemmel bir sistem. Adamlar ne kadar zengin diyordum. Bunun zenginlikle değil israfla ilgili olduğunu şimdi anlıyorum. Evet. Bunun aslında toplumu yozlaştıran bir husus olduğunu şimdi anlıyorum. Aynısını şimdi biz de yapıyoruz. Evet. Fakiri, zengini hepsi yapıyor biliyor musun? Yani biz zaten belirli bir refah seviyesi içerisindeyiz. Daha insanlar ne bekliyor? Bir Mehdi gelecek de efendim ulaşamadığımıza ulaşacağız. Git avokado mu yemek istiyorsun? Ya işte Şok Market'e git, Bin Market'e git, Carrefour'a git. Nereye gidersen git. Yani sen de siyasi tercihine göre neyi tercih ediyorsan et hangi marketi. Kardeşim ulaşabiliyorsun. Sadece bir tek eksik var. Para. Evet. Ama eskiden unutma paran olsa bile ulaşamadığın şeyler vardı. İstanbul'da param var 200 yıl önce. Zenginsin, altınların var. Hadi ulaş avokadoya. Ulaşabilir misin? Telefon hattı açtırmak için bir sene sıra bekleyen insanların olduğu dönemler. Ya, ve ayrıca de yani daha eskiye gittiğimizde hani meyve sebze üzerinden değerlendirelim. Ulaşamıyorsun. Paran da olsa yiyemiyorsun. Evet. Mevsimi dışında yiyemiyorsun. Şu anda bütün imkanlar, bütün opsiyonlarıyla açık zaten. Ve çakmak. Ya bir tane gazı bitince attığın bir şeye dönüştü. Eskiden öyle miydi? Yani gazı bitince yine dolduruyordun. Çok büyük bir zihinsel değişim ve dönüşüm var şu anda zaten. Bolluk var mı? Bence muhteşem bir bolluk içerisindeyiz ve bunun farkında değiliz. Bunun paylaşımıyla ilgili bir adaletsizlik var. Paylaşımıyla ilgili çok büyük bir adaletsizlik var. Bunu söylerken ben dünyanın geri kalanını düşünerek de söylemiyorum. Yani Afrika'yı falan bunları katarak söylemiyorum ama özellikle bizim ülkemizde kattığımızda dünyanın önemli bir kısmının ulaştığı refah seviyesini hiçbir şekilde bir kenara atamayız. Tabii. Hatta sağlık koşullarında atamayız. Yani bugün ömrümüz biraz daha arttıysa yine sağlık koşullarının artması, iyileşmesiyle ilgili. Şimdi gelelim diğerine. Ya bu hacker mı olacak? Ben kendi fantastik dünyamdaki şeyimi söyledim. Tabii eğer yani böyle bir şey varsa, eğer böyle bir şey gerçekse nasıl olabilir diye düşündüğümde aklıma sadece bu geliyor mesela. Ya bunu da değerlendirelim. Hazreti İsa ile ilgili bir hadisi şerif var. Özellikle bu Deccal devrinde ne olacak diye. Bir kere Gog ve Magog, Yecüc ve Mecüc'ü ortadan kaldıracak kişi olarak Hazreti İsa metinlerde geçer. Mesih hadislerde. olarak. Evet, Mesih olarak, Mehdi olarak değil. Mesih İsa olarak geçer. Onun öncesinde tabii Deccal sistemiyle mücadele edecek bir Mehdi, evet. Hadislerde görüyoruz bunu. Bunun mücadelesinde de onun işte yalancı olduğunu söyleyeceği, yani Deccal'in yalancı olduğunu söyleyeceği ve ardından da onunla çok büyük bir savaşa girişeceği söyleniyor. Fakat burada bu tek değil, Hazreti İsa da var. Yani Mesih olarak da var. Ve sistemin düğmesine basıp bu sistemi kapatan kişi de Hazreti İsa olarak tasvir edilmiş. Evet, anlatımlarda. Yer bile belli. Yani yer Tur-i Sina. Tur-i Sina'nın nerede olduğuna baktığımızda da işte Tur-i Sina bugün Suudi Arabistan'da. Yani
bize hep şu anlatıldı. Sina Dağı Sina Yarımadası'ndadır. Ama öyle değil. Cebel el-Lavs dediğimiz dağ gerçek Sina Dağı olduğunu düşünüyorum. %90 öyle. Ve bu bugün Suudi Arabistan sınırları içerisinde NEOM projesinin gerçekleşeceği yerde. Eğer NEOM projesinde oradaki bölgede bir robot devleti kurulacaksa, ki ilan edilen şey o. Robot devleti kuruyorlar şu anda orada. O zaman düğmeye burada basılması da çok mantıklı geliyor. Tabii. Ve Turi Sina Dağı buradaysa çok mantıklı geliyor. Senin hacker dediğin, ya bu hacker olabilir dediğin de çok mantıklı geliyor. Hakikaten orada bir hackleme olacak gibi. Çünkü sanki hepsi bir kısa devre yapmış gibi. Birbirine o kadar bağlı ki robot muhtemelen bunlar. Onu düşündürtüyor yani. Hazreti İsa geliyor, sisteme müdahale ediyor, şalteri indiriyor veya kodu yazıyor gibi düşün. Evet. Birdenbire hepsi aniden bir anda yok oluyorlar. Bir anda koca bir sistemi nasıl tek seferde yıkarsın? Başka bir ihtimal mesela çünkü şöyle bir anlatım var. Yecüc Mecüc bir anda bir kurtçuk onlara musallat olarak bir anda hepsi. Kurtçuk da ilginç bu arada. Evet, kurtçuk. Kurtçuk da biliyorsun kurtçuk şeyde deniyor. worm virüs diye şeyde de internette hackerlar arasında çok enselerine ya da boyunlarına bir kurtçuk. Şimdi çip aklınıza geliyor değil mi? Hakikaten yani izleyicilerimiz arasında vardır muhakkak teknolojiyle, bilişimle ilgili olan. Mesela kurt da kurtçuk olarak söyleyeyim daha doğrusu. İnternet literatüründe yazılımcılar, hackerlar arasında bir virüs olarak da kullanılan bir şey. Yani böyle bir durum da. O şimdi söyleyince ilginç geldi mesela bana. Ben onu unutmuştum tamamen. Kurtçuk musallat olacak ve diyor Yecüc ve Mecüc'ün yok oluşu şöyle gerçekleşecek. Tek birinin ölümü hepsinin ölümüyle aynı senkronize biçimde olacak. Tek seferde. Tek seferde. Yani hepsi aynı anda yok olacak. Aynen öyle. Bir de Deccal'in ortadan kaldırılması da şöyle tasvir edilir. Tuzun suda eriyişi gibi yok olacak Deccal. Yani tuzu atarsın, karıştırırsın, eriyişi gibi yok olacak. Yani sanki bir hologram görüntüsü gidiyor çok gibi. Ilginç, çok ilginç bir sahne. Yavaş yavaş gidiyor gibi yani. Sistem böyle gidecek. Yani burada teknolojiyi bence yabana atmamamız gerekiyor. Hem Deccal sistemini düşünürken hem de Yecüc ve Mecüc'ü düşünürken. Elbette ki en iyisini Allah bilir. Biz burada varsayımlardan yola çıkarak konuşuyoruz. %100 böyledir, budur demiyoruz. Yanılabiliriz. Yani Hz. İsa'yı mesela başka türlü tasvir etmek bu konuda mümkün mü? Mümkün. İnsanlar daha farklı görebilir ama insanların tasvirleri bana çok fantastik geliyor. Yani işte Mehdi gelecek, bir kılıcı alacak ve o kılıç üzerinden gidecek, saldıracak Deccal'e. Bunlar olsa metafor olur. Yani. Metafor olur elbette ki. Ben bunları her zaman metafor olarak ele aldım. Hani Davud'un kılıcı dediğimiz, eğer Davud'un kılıcıysa söz konusu olan gerçekte, Yahudilerin bu teknolojideki üstünlüğüne karşı onu kullanacak gibi de düşünülebilir. Yani aynı teknolojiyi onlara karşı kullanacak. Kılıç ne anlama gelir? Kılıç ona güçtür. Lazım, tabii. Kılıç bir güçtür. Güçtür veya bir savaş Davud'un aracı. kılıcı onların gücünü kullanmak veya onların teknolojisini almak. Bugün yapay zeka dediğimizde yapay zekanın tırnak içerisinde yaratmak Allah'a mahsus ama şeytan da bir yaratma faaliyeti içerisine giriyor. Eksik tabii ki bu. Allah biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Yaratıcıların en güzeli diyor. Evet. Benim diyor. Yaratıcıların en güzeli oysa başka yaratıcılar mı var değil mi? Şimdi zaten soru vermiş. Yapın yapabiliyorsanız daha iyisini diyor. Evet, yaratıcıların en güzeli. Da var. Bu bakımdan şuraya gelecektim. Bu teknolojinin altyapısını kim hazırlıyor? Bu kitapta ilk defa yazdım. Dedim ki bu yapay zeka, robot Sofia, onunla birlikte başladı biliyorsun bunun tanıtımı. Ben Görtsel tarafından geliştirilmiş bir robot ve yapay zekaydı. Ben Görtsel. Ben Görtsel bu işin PR'ını yaptı. Ve robot Sofia'yı en sonunda bunlar Suudi Arabistan vatandaşı yaptırdılar. Kim bu adam? Yahudi bu adam. Bu işin, bu teknolojinin altında onlar var. Yani bugün çok önemli şirketler var, yapay zeka şirketleri. Bu şirketlerin neredeyse tamamı onların elinde.
Neredeyse tamamı. Elon Musk'ın ortak olduğu yapay zeka şirketleri de dahil olmak üzere. Evet. O zaman bunu yabana atmayacaksak bunun kaynağı nerede diye bana sor, ben sana cevap vereyim şimdi. Bunun kaynağı da Talmud'da, Tevrat'ta ve diğer dini metinlerinde. En önemlisi de Golem'de. Goyim ayrı bir şey, Golem ayrı bir şey. Golem'in ne olduğunu anlatayım sana. Golem, topraktan rahibin, bir Yahudi rahibin meydana getirdiği bir insan suretinde varlık. Bir Kohen Gadol da olabilir, bir Kohen de olabilir ama yetkin bir Kohen, rahip çıkar topraktan bir şekil meydana getirir. Onu insana benzetir. Hikaye budur ya. Ve ardından Tevrat'tan bir muska yazar. O muskayı üçgen de yapabilir, dörtgen de yapabilir. Küp, genellikle küp, Kabe'deki gibi. Yapar ve golemin tam alnına işler. Tam alnına işlendiği andan itibaren golem canlanır. Ve Yahudi'ye hizmet eder. Kohen Gadol'a hizmet eder. Ve böylece onun hizmetkarı olur. Şimdi buradan sen ne anlıyorsun? Ben iki şey anlıyorum. Robot ve robotu yönlendiren çip. Evet. Yani onun hafızası. Onlarda çok baskın ve yer etmiş bir hikayedir bu. Golem hikayesi. Ve şimdi bu golem hikayesinin tekrar oradan çıkması da ne kadar manidar değil mi? Acaba bunlar bir gizeme mi sahipti? Bir bilgileri mi vardı? Kadim metinleri bizim okuduğumuz gibi okumuyorlar da başka türlü mü okuyorlar? O kesin. O kesin. Yani başka türlü okuyorlar. biz çünkü her şeyi çok fantastik okuyoruz. Bir arkadaşımla konuşmuştum. Teknoloji aslında kutsal bir şey dediğimde bana isyan etmişti. Ya bu kadar hakir bir şey nasıl kutsal olabilir? Bizim bakış açımız genellikle böyle. Ya bu dünyevi bir şey ya. Bu kutsal olamaz. Nasıl kutsal olabilir? Teknoloji belki de meleki bir şey. Bütün teknoloji, yani şöyle ifade edeyim, cümleyi daha da düzelteyim. Ben melekler teknolojiden ibarettir demiyorum. Ama teknolojinin meleki bir yapısı olabilir diyorum. Şeytan bu teknolojinin belli bir kısmını çalmış olabilir diyorum. İnsanlara çok garip geliyor. Ya bu kadar bayağı bir şey, ayağa düşmüş bir şey nasıl kutsal olabilir? Ben sana anlatayım. Şu telefonu eğer ben milattan önce 500 yılında çıkarmış olsaydım ben peygamberdim. Tabii. Hatta Tanrı grubuydunuz. Ben hatta Tanrı grubuydum. biriydiniz. Sen de öyleydin. Bir başkası Tabii. da öyleydi değil mi? Tabii. Şunu gösterdiğin andan itibaren adamlar tapıyordu. Ve istediğini söyleyebilirdin. Ben şuyum buyum. Tamam iman ettik. Vazgeçtim. Ben buyum. Buna da iman ettik. Bu da değilim. Şuyum. Tamam bu. Çünkü elinde bu var değil mi? Evet. İstediğin zaman yönlendirebiliyorsun. Şimdi bunu yapabildiğin bir alet nasıl, yani ya vasat, boş versene sen, ne anlamı var? Dünyevi olabiliyor. Niye dünyevi geliyor sana tamamen? Çünkü biz kötü emellerimiz için kullanıyoruz. Tabii. Çünkü bu artık avamın eline geçmiş, düşmüş. Ahit sandığı diyorlar ya. Ya ne ahit sandığı şimdi bu? Yani ne anlıyoruz? Sandığı açtığımızda büyüler çıkıyor, muskalar çıkıyor, dolanıyor, bizi musallat ediyor. Bu da bir büyü. Bunun altyapısını biz ne derece biliyoruz? Büyü dediğim şu. Yani senin bilmediğin, sana yabancı gelen her şey büyüdür. Ve sana da tesir eden ve senin bunun farkında olmadığın şey büyüdür. Büyü bu. Ve sen bu seni değiştirirken, dönüştürürken farkında değilsen bu seni büyülüyor zaten. Yani büyü olması için ya ortada bir şey yok ama adam öyle bir şey yaptı ki birdenbire bana tesir etti. Bu değil bu. Tabii. Hatta mucize seni aciz kökünden, acziyetten gelir. Seni mağdur eden, aciz bırakan şeydir mucize. Bugün sana mucize olarak gelen şey yarın gelmeyebilir. Altyapısını anladığına. Baktığınız döneme göre. Ben bunu kalkıp da milattan önce 500'e gidip gösterdiğim zaman diyeceklerdi ki adam peygamber ve elinde mucizesi var işte. Tabii. Mucize bu. O zaman mucize. Tabii. Ama şu an mucize değil. Demek ki hangi zamanda neyi elinde tuttuğunla alakalı bir bakış açısı. Tabii. Mucize.
ona göre şekilleniyor ve değişiyor. Teknoloji ve aynı şekilde bilgi de aynı şekilde. Yani Bilgi de bugün yani. sahip olduğunuz bilgiyi siz 1000 yıl önce bahsetmeye çalışsanız ya herhalde deli veya cadı deyip yakarlardı ya da taparlardı herhalde. Yani bu da aynı yere çıkıyor biraz. Tabii siz de özlemişsiniz bu konuları gördüğüm kadarıyla. Evet, Gayet uzun keyiflice zamandır geçti. da Hatta bakıyorum hiç şimdi bayağı da olmuş yani. Biz 1 saat diye girmiştik ama. hiç anlatmamıştım uzun zamandır. Yani eksikliklerim de olabilir. Hiç de değinmemiştim daha önce Gayet aklımdakileriyle keyifli, gayet anlatmaya çalıştım. kaliteli, güzel bir program. Tabii başta da bahsettiğimiz gibi burada konuştuğumuz birçok şey farklı farklı metinlerden ele alınmış bir fikir Sentez teatisi de şeklinde, olabilir, evet. tabii fikir teatisi şeklinde konuşmaya çalıştığımız konular. Hepsi gerçektir veya hepsi yalandır gibi bir iddiamız da yok. Ufuk açmaya Aynen, çalışıyoruz. bizim de ufuk Aynen. açmaya çalışıyoruz. Yani burada bazı okumalar var. Neticede bunlar insanlık tarihiyle özdeşleşmiş şeyler ve buralardan ne gibi sonuçlara ulaşabiliriz? Bunu tartışıyoruz aslında. Gördüğüm kadarıyla izleyicilerimiz de çok hakikaten beğeniyor bu tip Beğeniyorlar, tartışmaları. beğeniyorlar. Yani böyle tek düze bir bakıştan ziyade farklı noktaları da okumaya Bu çalışıyoruz. arada yanılabiliriz. Yani kalkıp da bizi yok sen zındık oldun, oldun mu oldun diye yorumlamasınlar. Yani- Biz sadece düşüncelerimizi, Tabii. fikirlerimizi dile getiriyoruz ve ufuk açmaya çalışıyoruz. Ya ben şöyle yorumları çok seviyorum mesela. Kapatırken onu da söyleyeyim. Dünya üzerinde birçok farklı dil var ve birçok farklı dil arasında yazılmış binlerce eser var. Bu konularda da konuşulmuş şeyler var. Şimdi biz bunların bir kısmını okuyabiliyoruz. İşte İngilizcemiz biraz Fransızca, Almanca vesaire derken biraz onlara bakıyor ama bambaşka dillerde de var. Belki çok orijinal fikirler geliştiren ülkelerdeki bazı insanlar da var. Şimdi dolayısıyla bizim bilmediğimiz, bizim ulaşamadığımız, fark edemediğimiz ya da bilgileri yorumlarda böyle verdiklerinde o kadar kıymetli bir şey ki o. Senin çünkü ulaşamadığın bir Aynen noktayı öyle. sana aslında orada anlatıyor ve ondan sonraki çalışmalarda da biz onu değerlendirmiş oluyoruz. O yüzden izleyicilerimizden ricamız sadece teşekkür değil, tabii ki teşekkürleriniz de bizi mutlu ediyor ama bu tip katkılarda da bulunursanız bizim için de muhakkak farklı bir mana ifade edecektir diyerek ağzınıza sağlık diyeyim. Çok teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha ekleyeyim. Tabii klonları konuşmadık. Oo. Bu da çok önemliydi. Çok eksik kaldı. Bugün klon teknolojisiyle insan klonlanabiliyor mu? O zaman bu direkt yaratılışa müdahale. Bugün olduysa geçmişte de oldu. Tabii. O yüzden kızmasınlar. Demek ki yaratılışa müdahale mümkün. Hem de en temelden DNA'dan müdahale mümkün. Tabii. Allah ruhsatı vermiş. Şimdi yapılıyorsa geçmişte de yapılmıştır. Bakalım önümüzdeki günlerde yine farklı konuları ele almaya çalışacağız. Tabii sizinle ağırlıklı olarak gündem konusunda gideceğiz Anahtar TV tarafında. Sevgili Can'la inşallah yapacağız. Umarım sizi boş buldukça, fırsat buldukça diyeyim. İzleyicilerimize de teşekkür ederim tekrardan. Tüm destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.